Herkese merhaba. Bu videoda İngilizce öğrenme sürecinizde çok işinize yarayacak bir uygulamadan bahsedeceğim. Özellikle de İngilizceyi bir kursa gitmeden kendi başınıza öğrenmeye çalışıyorsanız bu uygulama çok işinize yarayacak. Uygulamanın adını Türkçe'ye tam olarak çevirdiğimizde "Merhaba yerli" gibi bir şey oluyor. Oysa bence onun için en güzel karşılık şu olmalı: bilmiyorsan bir bilene sor. Hi Native isimli bu uygulamanın yegane amacı, bir dili bilen kişilerle öğrenmekte olan kişileri bir araya getirmek ve soru cevap şeklinde etkileşime girmelerini sağlamak. Bu sayede dili öğrenmekte olan kişiler sordukları sorulara dakikalar içerisinde cevap alabiliyorlar. Peki ana dili İngilizce olan kişilerin bu işten kazancı ne diye sorabilirsiniz. Onlar da farklı bir dili öğrenmek istedikleri için oradalar ve sorulan sorulara yanıt verdikçe puanları artıyor. Puanları arttıkça da kendi sordukları sorulara daha hızlı yanıt alabiliyorlar. Hatta bu kişilerin bazıları Türkçe öğrenmek istiyor ve bu noktada bizler ana dili İngilizce olan bu kişilere öğretmenlik yapıyoruz. Bu sayede ana dili İngilizce olan kişilerle etkileşime girme şansına sahip oluyoruz. İşin daha da güzel yanı ise uygulamanın pek çok özelliğinin ücretsiz olması. Şimdi uygulamanın tüm bu özelliklerini nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Ancak bu noktada videoyu durdurup Hi Native uygulamasını yükler ve bahsedeceğim menülere eş zamanlı olarak girerseniz daha verimli olacaktır. Ben şu anda bu uygulamayı iOS cihazım üzerinden kullanıyorum. Android cihazlarda menüler biraz daha farklı görünebilir. Uygulamayı indirdiğimizde ilk iş olarak bizden kaydolmamızı istiyor. Facebook, Google, Twitter veya Apple hesabımızı kullanarak kolayca üye olabiliyoruz. Sonrasında bir tanıtım turu başlıyor. Ben bu kısımları zaten daha detaylı olarak anlatacağım için geçiyorum. Alt kısımda sabit bazı tuşlar var. Bu tuşlara bastığımızda üst kısımda bazı sekmeler açılıyor. Bu sekmelerden hangisinde bulunduğumuza bağlı olarak da ana ekranımız değişiyor. Bu kısma daha sonra değineceğiz çünkü şu anda önemli olan bizim İngilizce ile ilgili olarak soracağımız sorular. Bunun için de en ortada bulunan sor tuşunu kullanacağız. Sor'a tıkladığımızda pek çok farklı soru sorma biçimi karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki "Siz Türkler nasıl diyor" kıvamında olan "Bunu nasıl dersiniz" soru sorma biçimi. Buraya gireceğimiz soruyu tamamen Türkçe olarak yazabiliriz. Soracağımız soru her kullanıcıya kendi ana diline çevrilerek gösteriliyor. Aynı şekilde başkalarının yazdığı sorular da bize Türkçe olarak gösteriliyor. Yani uygulamayı kullanırken "Türkçe'de bugün canım çok sıkılıyor, nasıl söylenilir" gibi bir soru görürsek şaşırmayalım. Çünkü bu soruyu giren kişi aslında kendi ana dilinde yazmış oluyor. Diğer bir soru sorma biçimimiz ise "Bu doğru görünüyor mu?" türündeki sorular. Bir öncekinden farklı olarak buraya cümlemizi hedef dilde giriyoruz ve cümlemizin doğru olup olmadığını ve doğruysa ne derece doğru olduğunu görüyoruz. Karşımızdaki kullanıcılara "doğru", "birazcık doğru", "yanlış", "anlamıyorum" şeklinde seçenekler sunuluyor. Aynı zamanda cümlemiz üzerinde yaptıkları değişiklikler de farklı renklerle işaretleniyor. Bir dili öğrenmenin en etkili yöntemlerinden bir tanesi de o dilde günlük tutmaktır. Peki bu neden önemli? Bunun ilk sebebi sizi ders kitaplarında bulamayacağınız, günlük hayatta geçen ifadeleri bulup kullanmaya zorlaması. İkinci sebebi ise bu ifadeleri kullanarak o gün başınıza gelen şeyleri yazarken sözcük dağarcığınızın sürekli olarak gelişecek olması. Peki tamam, iyi güzel ama yazdıklarınızı kim okuyup düzeltecek ve size dönüt verecek? İşte bu uygulamanın en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi yabancı dil günlüğü tutabilme. Hi Native uygulamasında günlüğünüze yazdıklarınız ana dili İngilizce olan kişiler tarafından kontrol edilip düzeltiliyor. Sadece iOS cihazlarda sunulan bu özellikle baya İngilizce günlük tutuyorsunuz ve günlüğünüze yazdığınız her şey başkaları tarafından okunup düzeltiliyor. Yani çok özel şeyler girmemekte fayda var sanki. Android cihazlarda ise bir önceki soru biçimi olan "Bu doğru görünüyor mu?" ile ilerleyerek aynı sonuca ulaşabiliyorsunuz. "Bu doğru görünüyor mu?" ve "Yabancı dil günlüğü tutma" kısımlarının haricindeki tüm bölümler ücretsiz ve herhangi bir sınırlama olmaksızın dilediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz. Bu bölümlere ise premium üyelikle ulaşılıyor ki bunun avantajlarını videonun sonunda belirteceğim.
Bu ne anlama geliyor soru biçimini kullanarak takıldığımız kelimeleri veya deyimleri sorabilir ve bunlara yanıtlar alabiliriz. Bu yanıtları değerlendirip kalite puanı verdiğimiz için bazı kullanıcılar bu işi oldukça ciddiye alıyor ve sözlüklerde bulamayacağımız seviyede oldukça detaylı açıklamalar yazabiliyor. Fark ne soru biçimini kullanarak çelişkide kaldığımız iki kelimeyi veya iki cümleyi bu iki satıra girerek aralarındaki farkın ne olduğunu ana dili İngilizce olan kişilerden öğrenebiliriz. Nokta nokta ile ilgili örnek cümleler göster soru biçimiyle seçtiğimiz bir kelimenin cümle içinde nasıl kullanıldığını görebilir ve hangi cümlelerde geçtiği ile ilgili bir fikir edinebiliriz. Tabii işin bir de telaffuz kısmı var. HiNative bu noktada da yardımcı oluyor. Lütfen bana nasıl telaffuz edeceğimi göster tuşuyla girdiğimiz bir kelimenin ya da cümlenin nasıl telaffuz edildiğini ana dili İngilizce olan kişilerden duyabiliriz. Kendimiz de Türkçe ile ilgili olarak sorulan telaffuz sorularına akıllı telefonumuzun ses kaydetme özelliğini kullanarak yanıt verebiliriz. Tamam, bir kelimenin nasıl telaffuz edileceğini duyduk. Peki ya bizim telaffuzumuz? Hani uygulamanın şöyle bir özelliği olsa da kendi telaffuzumuzu kaydedip kulağa nasıl geldiği konusunda bir fikir alsak diyorsanız o da var. Telaffuzum nasıl tuşuyla kendi telaffuzunuzu ister sesli isterseniz de videolu bir şekilde kaydedip ana dili İngilizce olan kişilerden fikir edinebilirsiniz. Sürekli olarak ana dili İngilizce olan diyorum ancak HiNative uygulamasının tüm diller için kullanılabildiğinin altını çizmekte fayda var. Her zaman için profil menüsünden hedef dilinizi ve ilgilendiğiniz ülkeyi değiştirme şansına sahipsiniz. Soru menüsünde bulunan Ask about a country or region tuşuyla ilgi duyduğunuz bir ülke ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Mesela ben Amerika'da benzin nasıl alınır diye sormuştum ve buna oldukça detaylı bir cevap geldi. Son tuş olan serbest soru tuşuyla da tamamen özgür bir şekilde soru sorabiliyoruz. Sorduğumuz tüm bu soruları ve verdiğimiz cevapları profil menüsünde görebiliriz. Verdiğimiz bir cevap öne çıkan cevap olarak işaretlenmişse bunu da bu menüde görüyoruz. Bu bölümde ayrıca kalite ve hız puanlarımız da yer alıyor. Sorulan bir soruya ne kadar çabuk ve ne kadar detaylı cevap verirsek kalite ve hız puanlarımız da o derecede artıyor. Kalite puanı güvenilirliğimizi artırıyor, hız puanı ise soracağımız soruların daha üst sıralarda yer almasını ve daha çabuk yanıtlanmasını sağlıyor. Bildirimler tuşuna basarak hesabımızdaki tüm hareketleri izleyebiliriz. Kim kimin sorusunu cevapladı, kim kimin cevabını beğendi, hepsi burada gösteriliyor. Ara tuşu ile daha önce başkalarının sormuş olduğu sorularda arama yapabiliyoruz. Yani sorduğumuz bir soruya yanıt alamadıysak bir de bu kısma bakmakta fayda var. Ana sayfa tuşuna tıkladığımızda yukarıda bazı sekmelerin açıldığını göreceğiz. Mesela benim daha önce sorduğum Amerika'da benzin nasıl alınır sorusu Amerika Birleşik Devletleri hakkındaki sorular sekmesinde yer alıyor. Buradaki rakam ise soruya kaç cevap verildiğini gösteriyor. Türkçe hakkında sorular sekmesine kaydığımızda farklı ülkelerden kullanıcıların Türkçe diliyle ilgili sorduğu soruları görebilir ve yanıtlayabiliriz. Buna çok benzeyen Türkiye hakkında sorular kısmında ise ülke bazındaki soruları görebiliriz. Hani mesela ben Türkiye'de benzin nasıl alınır diye sormuş olsaydım bu kısımda görünecekti ve muhtemelen litre fiyatı daha yüksek olacaktı. İngilizce ABD sekmesi ise daha önce bizim de İngilizce diliyle ilgili sorduğumuz soruların yer aldığı kısım. Hız puanım artsın ki sorularım üst sıralarda yer alsın diyorsanız yanıtlanmamış sekmesi tam size göre. Bu kısımda Türkiye veya Türkçe ile ilgili olarak henüz yanıtlanmayan soruları görebilir ve yanıtlayabilirsiniz. Bu sorulara ilk cevabı vermek veya kısa süre içerisinde cevap vermek hız puanınızı ziyadesiyle artıracaktır. Dilerseniz HiNative uygulamasını masaüstü bilgisayarınızdan da kullanabilirsiniz. Bu sizin için iyi bir şey mi bilmiyorum ama uygulamada doğrudan mesaj gönderme gibi bir özellik bulunmadığı için bunu flört amaçlı kullanmak mümkün olmuyor. Ek özellikler sunan premium versiyonu satın almak isterseniz onun da bugün için aylık 21 lira gibi düşük bir ücreti var. Premium versiyonda sorularınız daha çok kişiye gösteriliyor ve daha kısa sürede cevap alabiliyorsunuz. Ayrıca sesli yanıtları dinlemek için de premium üyelik şartı aranıyor ki
Uygulamada can sıkıcı reklamlar ve diğer para kazanma araçları bulunmadığı için aylık 21 lira bence makul bir ücret. Evet, artık bir bahaneniz kalmadı. Yakınınızda, hatta arka cebinizde İngilizceyi çok iyi bilip hatalarınızı düzeltecek birisi duruyor. Bilmiyorsanız bir bilene sorun demişler. Akıl akıldan üstündür demişler. Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan demişler. Bence siz bu uygulamayı bir deneyin. Hepinize bol İngilizceli günler diliyorum. Hoşça kalın.